Ya aslında bizim hikayemiz çok eski bir hikaye. 1886'ya kadar büyüklerimizden dinlediğimiz kısmı, onun eskisine de giden bir hikaye var. İşte Hayfe'nin bir oyun olduğundan bahsetti. Çocuklar komşuların kapısını çalıyorlar. İşte çeşitli yiyecek malzemeler istiyorlar. Tekerlemeler söylüyorlar kapısında. Ya baharat yolu dünyanın en eski ticaret yollarından biri. Milattan önce 2. yüzyıl diyen de var. 2. yüzyıldan daha eskiye tarihlendiren de var. Burada bir bütüncül yol olarak düşündüğünüzde evet, milattan önce 2. yüzyıl kadar yeni olabilir. Ki buna aslında yeni de demek çok doğru değil ama Türkçedeki baharat kelimesi Arapça kökenli buhur ya da bahar kelimesinden geliyor. Koku, kokular anlamına geliyor. Yani baharat kokular demek. Ama Hindistan'daki baharat kelimesi Hindistan zamanı programımıza hoş geldiniz. Bugün çok keyifli bir konuyla karşınızdayız. Daha önce tarihten konuştuk, sağlıktan konuştuk, ruh sağlıktan konuştuk. Bugün de dedik ki biraz yemekten konuşalım. Bol bol Hindistan baharatlardan konuşmak istiyoruz. Ve bu konuda Türkiye'de özellikle baharatlar konusunda artık dünya markası olma yolunda bir markanın sahibiyle birlikteyiz. Ahmet Bey Hayfene Baharatlarından. Hoş geldiniz. hoş bulduk. Ahmet Bey bana kısaca Hayfene nedir? Nasıl böyle bir isim oluştu? Ne zamandır baharatlarla ilgileniyorsunuz? Bir anlatma şansınız var mı? Ya aslında bizim hikayemiz çok eski bir hikaye. 1886'ya kadar büyüklerimizden dinlediğimiz kısmı, onun eskisine de giden bir hikaye var. Önce Anadolu'dan Arap Yarımadası'na göç ediyorlar. Orada bir süre işte şu anda Suudi Arabistan içerisinde kalan Taif şehrinde bulunuyorlar. Orada ticarete başlıyorlar. Sonra bu ticarette Mısır'la olan ticaretlerinden dolayı Mısır'a göç ediyorlar. Tam yerini bilmemekle birlikte İskenderiye'de, Kahire'de bir süre ticaret yapıyorlar. Mısır'da bulundukları sürede İstanbul'a ticaret yapıyorlar. Sonrasında İstanbul'a göç ediyorlar. Biz İstanbul'a göç ettiklerinden sonrasında iyi kötü hakimiz, büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla. İstanbul'da bir süre leblebi ticareti özellikle yapıyor. Benden 5 nesil önce, yani 6. nesil. Yani 5 nesildir siz baharatlarla Evet, ilgileniyorsunuz. Aileniz olarak, şirket olarak. evet. Wow. Ben 5. nesil temsilcisiyim. Ablam da benimle birlikte. Sonrasında işte bir Malatya hikayesi var. Malatya'ya göç ediyorlar. Malatya'da bilinen bir baharatçı oluyorlar. Sonra İstanbul'a gelip Mısır Çarşısı'nda bu ticareti yapmaya başlıyorlar. 45 yıldır da Mısır Çarşısı'ndayız. 45 yıldır. Evet, Mısır Çarşısı hikayemizde 45 yıllık. Ben aşağı yukarı 2006'dan beri bu işin içerisindeyim. Çocukken hani giderdim sürekli, işte yardımcı olacak. Bayram öncesinde yoğun zamanlarda paketlemeye yardımcı ol, kasada dur vesaire. O tarz işin içine girdiğimiz oluyordu ama hiçbir zaman gerçek anlamda işin içerisinde değildik. 2006'da işin içine girdim. İşte eğitim hayatım sonlanana kadar böyle birazcık içinden birazcık dışından ablamla birlikte çekip çevirmeye çalıştık. Sonra eğitim hayatımı sonlandırınca artık nereye gideceğimize karar vermemiz gerekti. Ve markalaşmadan bir noktaya varamayacağımıza kanaat getirdik. O zamanlar 120-125 yaşındaydı bu yapı ve bunun bir 120 yıl daha hayatta kalması önceliğimizdi. Bunu nasıl sağlarız diye düşünürken bir marka bulmalıyız. Bunun etrafında bir felsefe kurmalıyız ve bu kafa yapısıyla ilerlemeliyiz. İnsanlara ürünlerimizi tanıtmalıyız düşüncesiyle yola çıktık. Ya markalaşma sürecinde tabii isimle başlıyoruz ve nasıl bir isim bulmamız gerektiğine kanaat getirirken yani Türkçe bir isim olmalı dedik. Çünkü bu kadar eski bir hikayeden bahsederken böyle yabancı kelimelerle o samimiyeti veremeyeceğimizi düşündük. Çok araştırdık, ettik ve şunun farkına vardık. İnsanlar genelde düğün, cenaze, sünnet gibi şeyler dışında Türkiye'de çok fazla yemek etrafında toplanmıyorlar. Bunun üzerine biz de hani insanları yemek etrafında toplamak fikri çok keyif verici bir fikir bence. İnsanların yemek etrafında toplanması, bunu içselleştirmeleri, günde 3 defa yaptığımız bir etkinliğin bir tabu olarak gözükmektense birlikte keyif aldığımız bir şey olması önemliydi. O yüzden yemek etrafında toplanmakla ilgili bir kelime aradık. Çok uzun süre, 9 ay kadar ben bu ismi aradım. Sayısız sözlük okudum. 2'şer defa okudum. Bir kere kelimelerden, bir kere anlamlarından ve bulamadım. En son bir gün evde işte dayım ve anneannem Malatya'dan bizi ziyarete gelmişler. Osmanlıca falan da bakmışsınızdır. Tabii Osmanlıca baktım. MSA'nın bir tane mutfak terimleri sözlüğü var. Onu okudum falan. Yok yani sayısız sözlük okudum. Ve bir sonuca varamadım. İşte bir gün anneannem ve dayım Malatya'dan bizi ziyaret ediyorlardı. Dayıma hararetli bir şekilde 9 aydır isim bulamadığımı anlatıyordum. Şikayet ediyordum. Anneannem döndü. İşte bu yemek etrafında toplanmakla ilgili bir isim aradığımı söyledim. Anneannem dönüp dedi ki siz Hayfe'den mi bahsediyorsunuz dedi. Dedi ki Hayfe ne? Yani bir açıkla. İşte Hayfe'nin bir oyun olduğundan bahsetti. Çocuklar komşuların kapısını çalıyorlar. İşte çeşitli yiyecek malzemeler istiyorlar.
tekerlemeler söylüyorlar kapısında. Sonra o topladıkları yemekleri hazırlıyorlar. Böyle yeşillik bir alanda piknik yapıyorlar birlikte. Yani aslında bir nevi imece usulü piknik ama bir oyun aynı zamanda. Hayfene kurmak diye geçiyor. Ben bu isme bayıldım. Çünkü tam olarak bizim yapmak istediğimiz şeyi anlatan bir isim. Hemen aynı gece işte isim tescil, işte internet sitesi, sosyal medya hesapları falan derken 24 saat içerisinde Hayfene tamamen bizimdi. Ve o kadar bakir bir kelimeydi ki, bu kadar güzel bir konsept olmasına rağmen, ben ilk Google aramasını yaptığımda 3 tane sonuç çıkmıştı. Bir sayfa dolmuyordu yani. Harika. Bir de şey olarak da zaten A ve E kelimeler olması lazım içinde. Hepsinde tam kolay hatırlanabilecek bir kelime yani. Evet. Müthiş bir marka aslında. Teşekkürler. Peki başladınız diyelim. Yani bu hakikaten şu anda global bir marka olma yoluna gidiyorsunuz yani. Onun ilk Bunu adımlarını atıyoruz. yani nasıl böyle bir vizyon istediniz? Neler planladınız? Nasıl bir 120 yıl daha yaşayacağınızı onu görüyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz yani? İlk başladığımızda aslında hedefimiz baharatın ötesinde bir iş yapmaktı. Yani genel olarak gıda yapmaktı. Ama biz her farklı şey denediğimizde müşterimiz şunu dedi bize. Sözüyle değil ama davranışlarıyla. Biz sizi baharatla biliyoruz ve siz baharatçısınız bizim gözümüzde deyip ne zaman böyle farklı şeyleri denesek bizi oraya ittiler. En sonunda biz de kabullendik bunu ve ne zaman kabullendik o zaman gerçekten de hızlanmaya başladık. Ki bu tam böyle pandeminin başına denk geliyor. Biz özellikle karışım baharatlarımızla çok dikkat çekerdik. İnsanlar farklı lezzetler aradıkları zaman bize gelirlerdi. Böyle Türkiye'nin farklı mutfaklarını, farklı tatlarını bir araya getiren karışımlarımız var. Bunları tattırmak için yabancı konuklar geldiğinde mısır çarşısına bize getirirlerdi. Bu ürünleri tatmak isterlerdi. Buradan yola çıkarak dedik ki bizim güçlü olduğumuz alan burası. Biz buradan yola çıkalım. Tabii önemli bir diğer fark da Türkiye'de hep karışım baharatlar, baharatların firelerinin değerlendirildiği bir alan olarak görülmüş şimdiye kadar. Öyle olunca pek tadı tuzu olmayan ürünler. Oysa ki Hint mutfağından biliyorsunuz ne kadar kıymetli baharatları doğru şekilde karıştırmak ve doğru şekilde işlemek. Bunu hakkını vererek yapınca da çok ciddi bir karşılık gördük. Ve bu sayede çok hızlı bir şekilde Türkiye'de büyümeye başladık. Şimdi de bulunduğumuz noktadan daha da ileri gitmek ve aynı başarıyı yurt dışında da tekrarlamak istiyoruz. Zaten gördüğüm kadarıyla Türklerin de zaten damak tadının çok hassastır. Yani insanlar yemeklerine çok hem koku olarak hem tadı olarak çok hassas davranırlar. Yani onun için baharatın hafif bir değişim bile iyi bir hafif bir kalite artırması bile çok ciddi fark eder yemeklerinde diye düşünüyorum. Şey merak ediyorum şimdi sizin web sitenize de baktım. Yani katkısız, koruyucusuz bir de bir kelime daha var. Yani bu nedir acaba tam olarak? Yani baharatlarda neyi katıyorlar? Niye koruma kullanılıyor? Ne oluyor acaba? Baharatın zaten katkısız olması gerekiyor. Şimdi bunu iki kategoriye ayıralım. Biri tekil baharatlar, yani tek başına ürünün kendisi, bir de karışım baharatlar. Tekil baharatlarda zaten katkı ve koruyucu olmaması, doğal haliyle sunulması gerekiyor. Bir de karışım baharatlar var. Karışım baharatlarda işte çeşniler, harçlar vesaire türlü ürünleri içerisine ekleyebilirsiniz. Lezzet artırıcı eklenebiliyor, dolgu maddeleri eklenebiliyor, işte nişasta bazlı şeyler eklenebiliyor, koruyucular eklenebiliyor. Çeşitli katkı maddeleri, doğal renklendiriciler veya gıdada kullanımına izin verilen sentetik renklendiriciler de olabilir. Bunlar kullanılıyor. Amaç daha lezzetli bir ürünü daha düşük maliyetle elde etmek. Ama lezzeti elde etmenin tek yolu bu değil. Yüzyıllardır da bu şekilde yapılmamış sonuçta. Biz de bunu doğal içerikler kullanarak yapmanın mümkün olduğunu göstermiş olduk formülasyonlarımızla. Yani bu ışınlanmamış baharatlar derken tam olarak neyi kastediyorsunuz orada? Işınlama işlemi ağırlıklı olarak gama radyasyonu kullanılıyor bu işlemde ve besinlere gama radyasyonu veriliyor. İçerisindeki bütün mikrobiyolojik kalıntıları temizleyen bir şey. Sorunlu bir ürün için düşündüğünüzde faydalı bir uygulama. Çünkü o ürünü o işlemi yapmadan tüketmek istemezsiniz. Ama elinizdeki ürün zaten mikrobiyolojik yüke sahip değilse, zaten böyle bir probleminiz yoksa faydasından çok eksilerini görme şansınız var. Bu da nedir? İşte prebiyotik, probiyotik içerisindeki içerikler, bunlar da aynı şekilde canlılardır. Bunlar da yok olur. Lezzet profili düşebilir vesaire. Ben temiz bir içerikle başladığınız zaman çok gerekli görmüyorum. Bilimde yarı yarıya bölünmüş durumda diyebiliriz. Bir kısmı bunun çok sağlıklı ve normal bir uygulama olduğunu söylerken bu konuda endişeleri olan da var. Bizim de hep argümanımız şu. Yani biz bu öcüdür, bu kötüdür demekten ziyade şunu diyoruz. Biz bu temizliği, bu işlemi yapmadan başarabiliyoruz. O yüzden yapmaya gerek duymuyoruz. Ne kadar doğal haliyle sunarsak, ne kadar az işlemden geçirerek sunarsak o kadar faydalı, o kadar iyi. Biz de en doğal haliyle sunmaya çalışıyoruz. Bilim dünyası bu konu üzerinde kesin bir mutabakata varıncaya kadar
da yapmayı planlamadığımız bir işlem. Yani şeyi de görüyorum aslında, şu anda ben de yapay zeka ile de ilgilendiğim için biraz şeyi görüyorum mesela. Yapay zeka için belli bir labeling yapıyorlar. O labeling yaparken mesela küçük bir şeyler görünce, solucanlar falan görünce bunlar pest olarak kullanılıyor. Dolayısıyla yapay zeka bunları öldürmeye çalışıyor. Oysa ki o toprak için gerekli bir şeymiş aynı zamanda. Maalesef evet, bilim olarak daha çok insanlara yakın olup, tarıma yakın olup yapmaya çalışmaları daha iyi olacaktır mutlaka. Peki ana şeyler var galiba baharatlarda. Sizin favori baharatlarınız nelerdir şu anda? Nereden getiriyorsunuz mesela bu ana baharatları? Türkiye'de genelde baharatlardan çok böyle otlar yetişiyor. Yetişen baharatların da bir kısmı zaten Türkiye'nin coğrafyasına ait ürünler değil. Örnek veriyorum, biber çeşitleri Türkiye'de bundan 600-700 yıl önce yoktu. Coğrafi keşiflerden sonra gelmiş ürünler. O yüzden işte kekik, biberiye vesaire, fesleğen gibi daha çok otsu bitkiler baharata çevrilip Türkiye'de kullanılıyormuş. Diğerleri ya işte Yeni Dünya'dan gelmiş, Güneydoğu Asya'dan gelmiş ürünler. Biz de Türkiye'de yetişen ürünleri Türkiye'den temin etmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Ağırlıklı olarak hatta. Bir de tabii ithal olan ürünler var. Tropik iklimlerde yetişen, Türkiye'de yetişmeyen ürünler var. Bunlar da işte Vietnam'dan, Endonezya'dan, Sri Lanka'dan ve tabii ki Hindistan'dan ağırlıklı olarak geliyor. Benim favori baharatım bir Türk baharatı. Ben isota bayılıyorum. Isot bence çok kompleks, çok aromatik bir lezzeti var. Böyle hafif tütsülü gibi, hafif çikolatamsı, hafif topraksı, hafif öyle biberin meyvemsi tadını veriyor ve tatlılarda dahi kullanabiliyorsunuz. Ben hak ettiği değeri görmeyen bir baharat olduğunu düşünüyorum. Bu coğrafyanın dışına çıkacak olursak karabiber kesinlikle. Yani bu kadar geniş kullanılabilecek, bu kadar dokunduğu şeyi mucizevi şekilde daha lezzetli hale getirecek az sayıda içerik var. Bence o yüzden çok çok başarılı. Peki şimdi günümüzün Z jenerasyonu biliyorsunuz. Yani arkadaşlarıma hepsine görmek istiyorlar mesela. Nereden tedarik ettiğinizi bilgi almak istiyorlar. Şeffaflık arıyorlar mesela ürünler konusunda. Yani etik kuralların içerisinde üretildi mi falan. Bu tarz bilgiler nasıl paylaşabiliyorsunuz siz bu jenerasyonla? Böyle bir çalışmanız var mı bu konuda ya da yakında olacak mı? Ya bu farkındalık son yıllarda oluşmaya başladı bizde. Özellikle de yurt dışından kurumsal müşterilerimiz sayesinde oluşmaya başladı. Açıkçası bizim kendiliğinden farkına varmadığımız bir konuydu bu. Bununla birlikte adım adım buraya doğru gidiyoruz. İlk başta ne yaptık? İlk başta ürünlerin tam olarak nereden geldiğini her seferinde tespit edebileceğimiz bir şekilde bir sistem kurduk. Şu anda ürünlerimizin çok büyük çoğunluğunun her partisinde hangi şehirden, hangi ülkeden geldiğini biliyoruz. Bunu öğreniyoruz. Bunun bir sonraki adımında bunu garanti altına almak ve hatta sabitleyebildiklerimizi sabitlemek var. Sonrasında yurt dışından, yani yurt içindekileri zaten ziyaret de ediyoruz ama yurt dışındaki tedarik noktalarımızı ziyaret etmek, burada emeği geçen insanları ziyaret edip onlarla tanışmak, onların hikayelerini dinlemek, belki bu hikayeleri paylaşmak. Bu tarz hedeflerimiz var. Teknolojinin daha yaygın kullanımıyla bunu tüketiciye nasıl anlatabiliriz? Tüketicinin kolay erişimine nasıl sunabiliriz? Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Ama önce bu zinciri tamamlamak istiyoruz. Uygulama kısmını ondan sonra geçmek istiyoruz. Hedefimiz ama önümüzdeki birkaç yıl içerisinde insanların nokta atışı görebilmesi olacak. Peki teknolojiden bahsettiniz. Teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz? Şirketinizde ne kadar etkili, yapay zeka olsun, başka zincir teknolojiler olsun, neler kullanıyorsunuz? Dijital dönüşüm geçiriyoruz şu anda aslında. O sürekli olarak devam ediyor. Bir kere iç iletişimde vesaire zaten sıklıkla kullanıyoruz ama birçok departmanda da karar verme mekanizmalarında insanlar olmasına rağmen buna destek olarak yapay zekayı sıklıkla kullanıyoruz. Buna ilk başlarda böyle birazcık daha yapay zeka ile oynayarak başladık. Mesela 2023 yılında daha Türkiye'de yapay zeka, işte ChatGPT vesaire pek de bilinmezken biz çok kurcalıyorduk ve yapay zekaya bir baharat formülü yaptırdık. Böyle Türk mutfağını anlatan, Türk mutfağındaki birçok yemeğe uygun olan bir baharat yaptırdık. Adını da Nasıl Spice yaptınız GPT koyduk. Oho, çok güzel. Evet, Spice GPT, yani böyle önce şunu sorduk, işte Türk mutfağını anlattırdık yapay zekaya. Sonra buna uygun olduğunu düşündüğü bir baharat formülü hazırlamasını istedik. Çok basit bir formül verdi. Bunu işte birazcık daha komplike hale getirmesini, bazı temel soslarla ve temel yemeklerle uygun hale getirmesini istedik. Böyle birkaç itelemeden sonra diyeyim, iterasyon mu diyeyim yoksa iteleme mi diyeyim, doğru noktaya geldi ve benim en beğendiğim ürünlerden biri. Ama tabii ismi itibariyle çok dikkat çekmiyor. Daha doğrusu dikkat çekiyor ama satın almaya yönlendirmiyor insanları. Bu lezzeti kaybetmek istemiyoruz. Başka bir isimle tekrar geri dönecek o ürün. Yani müthiş bir şey. Ben de kullanmak isterim. Yani çünkü gerçekten daha önce böyle bir çalışma yok. Yani sonuçta bir GPT'nin çalışması için ona belli bir bilgi vermesi lazım.
eğitim vermemiz lazım. Bir sürü sample vermemiz lazım. Hatta burada tattan bahsediyoruz. Yani bunu başarmış olmanız büyük bir proje aslında bu. İnşallah daha çok duyuruz bununla ilgili. Yavaş yavaş biraz da Hindistan'a doğru kayacağım. Bu Tabii. konularla ilgili baharat olduğu için hem bizim program açısından. Bana biraz baharat yolundan bahseder misiniz? Yani nasıl etkili oldu? Ne zaman başlamıştır baharat yolu? Yani Türkiye'ye ne zaman geldi? Bundan sizin etkiniz ne kadar oldu bu konuda? Biraz ondan bahsetmek ister misiniz? Ya baharat yolu dünyanın en eski ticaret yollarından biri. Milattan önce 2. yüzyıl diyen de var. 2. yüzyıldan daha eskiye tarihlendiren de var. Burada bir bütüncül yol olarak düşündüğünüzde evet milattan önce 2. yüzyıl kadar yeni olabilir. Ki buna aslında yeni de demek çok doğru değil ama birbirine yakın iki coğrafyanın birbiri arasındaki ticareti de bunun bir parçası olarak kabul edersek çok çok daha eskilere gidiyor. Ve hem kültürel anlamda hem bilimsel anlamda özellikle tıp konusunda ve aynı zamanda da gastronomi anlamında bu çok ciddi etkileri olmuş bir yol. Çünkü Güneydoğu Asya'dan başlıyor. İşte Endonezya'dan, Hindistan'dan, Baharat Adaları'ndan başlıyor. Orada dümdüz bir yol düşünmemek lazım. Çin'den bir kolu ekleniyor. Sonra Afganistan'ın, İran'ın üzerinden Arap Yarımadası'na geliyor. Bir kolu Arap Yarımadası'na doğru dönüyor. Diğer kolu Anadolu üzerinden devam ediyor. Bir kolu Mısır üzerinden deniz yoluyla Akdeniz'i aşıyor. Evet belki deniz ticareti global anlamda görece 400-500 yıllık görece yeni bir ticaret ama Akdeniz çok çok daha eski tarihlerden beri deniz ticaretine konu olan bir yer. Anadolu'dan Avrupa'ya girip Avrupa'da da dağılıyor. Ya da işte deniz yoluyla İtalya üzerinden, Venedik üzerinden dağılıyor. Böyle olunca bu geçtiği bütün coğrafyalardaki esintileri hem kültürel hem bilimsel hatta zaman zaman mimari anlamda bile taşıyor. Entegrasyon açısından çok önemli bir şey. Zaten tarih boyunca ticaret bu kültürel entegrasyonun temel taşlarından birisi olmuştur. Baharat yolunda da bunu görüyoruz. Bir de şey görüyorum. Mesela baharat kelimesi zaten yani Hindistan'ın eski bir isimdir. Baharat diye. Acaba oradan mı geliyor bu baharat kelimesi Türkçesi? Ondan bir haberiniz var mı? Hindistan zannediyorum 1,5-2 yıl önce adını resmi olarak değiştirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha değiştirmedi. Ha, değiştirmedi mi? Yok Pardon. yok. Yani aslında bizim resmi ismimiz her zaman baharattı. Yani Ama uluslararası arenada bizim aynı. Türkiye'den Türkiye'ye geçmemiz gibi bir nevi. Hintçe dilinde baharat deniyor. Hala baharat deniyor. Yani India ismi de global olarak bilinen bir isim tabii yani. Sonuçta biz kendi dilimizde konuştuğumuz zaman nerelisin deyince baharatlıyım diyor mesela. Bu haberler ilk çıktığında ben bir araştırma yapmıştım bununla ilgili. Çünkü bizim için birazcık şey senaryosuydu. Baharat kelimesi Türkçe'ye özgü bir kelime olarak bilinirken globalde şu anda Hindistan'la bağdaştırılıyor ve bu kavram karmaşası en basit SEO konusunda bile size bir problemler yaratabilecek bir şey. Bu yüzden bir araştırmıştım. Türkçedeki baharat kelimesi Arapça kökenli buhur ya da bahar kelimesinden geliyor. Koku, kokular anlamına geliyor. Yani baharat kokular demek. Ama Hindistan'daki baharat kelimesi taşıyıcı, taşımak gibi bir şeyden geliyor. Aslında zannediyorum mitolojik bir şey de var böyle ateşin taşıyıcısından falan geliyor. Etimolojik anlamda bağları yok. Ama efendim Köklenmekten geliyor. ben tabii araştırmalarım böyle bir sonuç verdi diyeyim. Ama benim işte bulgularımda ateşin taşıyıcısı deyince ben acaba hani orada ne bileyim ateşin taşıyıcısı kelimesini bir baharat ürünü için çok uygun gördüm ben. Acaba oradan bir bağlantısı olabilir mi diye de düşünmedim değil. Ama etimolojik olarak bir bağlantı bulamadım açıkçası. Baharat yolundan dolayı yani Türkiye'ye gelen bir yemek var mıdır acaba? Böyle bir paylaşım olmuş mudur? Türkiye mutfağında bir katkı olmuş mudur? Ya baharat yolunun Türk mutfağına bence katkıları çok çok ciddi. Neden diyecek olursak bu baharat yolunun fiziki geçiş yolunu takip ettiğinizde kültürleri, mutfakları, bilgileri biriktirerek Anadolu'nun üzerinden geçerek gidiyor Avrupa'ya. Hem Avrupa'ya bu kültürlerin taşınmasında Anadolu'nun rolü çok büyük hem de Anadolu'da buradan esintiler çok büyük. Örnek veriyorum işte İran coğrafyasından, Arap coğrafyasından gelen çok fazla etki var. Bunların bir kısmı da dolaylı olarak Hint etkisi. Örnek veriyorum. Hintlilerin yaptığı bu baharatlı pilavlar işte Özbek coğrafyasına, Özbekistan'ın olduğu coğrafyaya, İran, Afganistan coğrafyalarına etki ediyor. Oradan da Anadolu'ya etki ediyor. Belki Anadolu coğrafi olarak Hindistan'a daha yakın olsaydı çok daha fazla etkisini görürdük diye düşünüyorum. Ama böyle dolaylı taşımayla bazı şeyler kaybolmuş. Bence çok üzücü. Hindistan mutfağının bazı temel taşlarının, örnek veriyorum baharatların kavrulması. Bizim Anadolu'da çok yaptığımız bir şey değil ya da İstanbul'da çok yaptığımız bir şey değil. Baharatların pişirilmeden önce kavrulması çok ciddi Türk mutfağına da katkıda bulunabilecek bir şeyken bunu kaybetmişiz mesela. Çünkü biz Hintlilerden etkilenmiş toplumlardan öğrenmişiz. Direkt Hintlilerden öğrenmek yerine. Bakıyoruz işte baharatlı çaylar, baharatlı şerbetler. Mesela şerbetlerin içerisinde kullanılan baharatların hiçbirisi Anadolu'da yetişen şeyler değil. Daha doğrusu bir iki tane çeşit dışında çoğunluğu işte tarçındı, zencefildi vesaire. Bunlar hep Güneydoğu Asya'dan gelen şeyler. Bu şerbet kültürü onunla yerleşmiş durumda. Et yemeklerinde tarçın gibi şeylerin kullanılıp böyle yemeğin dengelenmesi,
yağının dengelenmesi, şeker oranının dengelenmesi gibi şeyler. Yine Hint kültüründen, Hint mutfağından öğrenilmiş şeyler. Sütlü tatlılarda zerdeçal kullanılması, safranın kullanılması. Bunlar yine bu esintileri taşıyan şeyler. Yani etkiler var çok fazla. Keşke coğrafi olarak mesafe daha kısa olsaydı ve daha da fazla etki gelseydi. Ben Anadolu mutfağının bu kadar renkli ve bu kadar çeşitli olmasını da bütün bu coğrafyalardan ticaret yoluyla şu anda Türkiye'nin olduğu topraklarda Anadolu coğrafyasında birleşmiş olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bu açıdan da çok şanslıyız. Çünkü Hint mutfağının belli bir tarzı var. Ne bileyim Yunan mutfağının belli bir tarzı var. Ama Türk mutfağı çok çok çeşitlilik taşıyor ve bunların her birinden de izler taşıyor. O yüzden çok zengin. Şey fark ediyorum yalnız, yani baharat kullanım oranı olarak baktığımız zaman Hindistan'da tabii dünyanın baharatları kullanıyoruz. Orası bir kesin yani. Mesela bir yemek yaparken yani 32 tane baharat giriyor o tek bir yemeğin içinde. Tabii bunların girme zamanları da var, yani hepsi bir anda girmiyor mesela. Yani başlangıcın belli bir Tam zamanda. bir bilim o. Aynen, tam bir bilim artık. Yani bir insan bunu nasıl keşfetti diye düşünüyorum bazen oturup yani. Yani annem yaptığı zaman, bir de anneannem yaptığı zaman da fark ediyor yemek çünkü. Çünkü o baharat aynı baharat olmasına rağmen attığı zamanlama farkından dolayı tadı değişiyor komple. Yani böyle bir bilim var zaten baharatlar kullanımıyla ilgili. Yavaş yavaş bu tarafa doğru gelirken azalmaya devam ediyor. Evet. Mesela Antep falan da yine bir daha iyi kullanıyor diyeyim Evet, doğru. baharatları. Çok iyi yemekler. Hatay mutfak özellikle çok sevdiğim bir mutfak. Şeye doğru gelirken artık Akdeniz doğru gelirken iyice yok olmaya başlıyor. Şeye doğru giderken artık Avrupa'ya doğru giderken neredeyse hiç baharatlar kullanmamaya başlıyorlar. Yani yine de şey var. Türk yemeklerde yoğunlukla kullandığı baharatlar var mutlaka. Yani bunun kullanım şekli sizce daha fazla nasıl olabilir? Yani şu anda daha iyi kullanılıyor mutlaka ama hem sağlık açısından baharatlar çok önemli olduğunu biliyoruz artık. Özellikle turmerik gibi baharatlar girdi artık hayatımızda Türkiye'de. Yani bu tarzı sağlık içinde önemli olan baharatlar var mı? Neyi tavsiye ediyorsunuz insanlara? O konuya girmemeye çalışıyorum mümkün olunca. Önce ilk kısmından başlayayım. Türkiye'de baharat kullanımı aslında nesilden nesile azalmış diyebiliriz. Çünkü bugün pişirdiğimiz yemeklere bakıyorum. Önceki nesillere göre daha az baharat kullanımı var. Mesela müşterilerimize, tüketicilere bakıyoruz. Daha üst nesiller daha büyük paketlerde baharat alıyorlar. Bu bilmiyorum ailenin genişliğiyle de alakalı olabilir ama zannediyorum el yatkınlığı da birazcık var. Ya da dışarıda yeme alışkanlıklarıyla da ilgisi olabilir. Türkler aslında hem miktar olarak aşırı miktarda kullanmıyorlar hem de çeşit olarak çok dar bir alana sıkışmış durumda. Genel kullanımdan bahsediyorum. İşte benim annem de mesela çok geniş bir alanda kullanır. Tabii o da evlendiğinden beri bu hayatın içerisinde, baharat dünyasının içerisinde olduğu için o alışkın olduğu bir şey. Mesela karanfilli et yapar. Muhteşem bir yemektir. Normalde karanfilli ette çok yoğun kullanılan bir tarif pek Türkiye'de göremezsiniz. Evet. Böyle daha çok Doğu Avrupa'da bazı yemekler var. Böyle bir formül geliştirmiş ya da bir yerden görmüş ve bunu muhteşem bir hale getirmiş yani. Ama tipik olarak karanfili işte ağız kokusunu gidermek için falan görürsünüz Türkiye'de. Aynen. Daha çok işte pul biber, karabiber, nane, kekik, sumak, kimyon, bunlar kullanılır. Çörek otu, susam. Son zamanlarda gastronomiye olan ilginin artmasıyla buna meraklı bir kesim oluştu ülkede ve bu insanlar farklı şeyleri denemek istiyorlar. Sürekli yeni ürünler deniyorlar, yeni tarifler deniyorlar. Yeni tarifler denedikçe o tariflerin içerisinde normalde evlerinde olmayan ve kullanmadıkları baharatları keşfediyorlar. Onları satın alıyorlar. Bu sefer onlar çöpe gitmesin diye onlarla başka tarifler deniyorlar. Ki çok güzel bir şey bence. Çünkü benim en üzüldüğüm şey baharatlarımızın satılmaması değil, mutfakta çekmecede durması. O kadar güzel şeyler yapıyoruz ve satıyoruz. Bunlar alındıysa mutlaka kullanılsın. Ya da kalsın elimizde. Elbet bir alıcısı bulunur yani. Çünkü arkasında çok ciddi bir emek var. Yani bizden öncesindeki emek daha da büyük zaten. O baharat ağaçlarından ya da baharat tarlalarından gelene kadarki emek çok çok büyük. Biz ne yapıyoruz bu konuda? Bir insana mutfağı öğretmek bir marka için çok zor bir şey. Ama mutfakta kolay şekilde yeteneklerini üst seviyeye ya da lezzetlerini üst seviyeye çıkaracak desteklerde bulunmak daha gerçekçi bir yaklaşım. Biz de insanlara doğru yönlendirmeler, doğru ürünler sunuyoruz. Diyoruz ki yani illa bir tarifi bilmenize gerek yok. Herhangi bir tarif yapıp şu ürünü içerisine eklediğinizde daha lezzetli bir tavuk yemeğiniz. Buna işte bu balığa şu ürünü eklediğinizde daha lezzetli bir balık yemeğiniz olur. Bu da insanları heveslendiriyor açıkçası. Çünkü insanlar yeni bir şeyler deneyip başarısız olmaktan çekiniyorlar. Siz şimdi onlara başarılı olacakları ürünler sunduğunuz zaman daha fazla risk almaya da cesaret vermiş oluyorsunuz. Bu yüzden çok fazla teşekkür alıyoruz mesela. İnsanların bize söylediği şu, mutfakta yeni şeyler denemekle barıştım diyor. Bizi çok mutlu ediyor tabii. Yani özellikle sizin bu yeni karışımlar oldukça zevkli karışımlar bunlar hepsi. Evet. Yani biz de keyifli kullanıyoruz aynı zamanda. Yalnız bir şey açıklamak istiyorum bugün burada. Hayırdır inşallah.
Geldiğimden beri sürekli bana Hindistan'da yani baharat kullanan biri ya diyor ben bugün köri baharat kullandım diyor. O ne diyorum mesela ben. Yani bir Hintli olarak gerçekten köri baharat biz bilmiyoruz ne olduğunu. Yani bunun ne olduğunu bir açıklar mısınız bize? Ya aslında köri yaprağı diye bir şey var bildiğim Evet, kadarıyla. aynen. Köri bir bitki ve körinin yaprağı var. Yaprağı da şu anda köri olarak bildiğimiz karışımın içi de dahil olmak üzere birçok masala çeşidinde kullanılıyor. Ama Hindistan'da aslında dinleyenlere anlatıyorum. Siz anlatsanız daha iyi de madem konuk benim ben anlatayım değil mi? Masala aslında bizim karışım baharat olarak bildiğimiz şey. Çeşitli masalalar var. Bu şehirden şehire, bölgeden bölgeye, hatta aileden aileye ya da restorandan restorana değişebiliyor. Bunun sabit bir formülü yok. Ama Hindistan'da bulunmuş işte Avrupalıların etkisiyle bunlar Avrupa'ya taşırken belki de daha pazarlamaya uygun bir isimle götürmeyi uygun görmüşler. Ve böyle sayısız çeşit yerine daha basite indirgeyip daha sıkışık basit bir formülle götürmüşler ve buna curry demişler. Şimdi bakıyorum İngiltere'de bir Hint restoranına gittiğiniz zaman curries diye bir bölüm var menüde. Yani aslında burada Hintliler bunu baharat karışımı olarak kullanmıyorlar. Bir yemek kategorisi olarak kullanıyorlar. Evet. Yani bir sos kategorisi olarak kullanıyorlar ama Avrupa'da bunu bir baharat olarak almışlar. Şu anda da bunu tek bir baharat olarak bilen de var. Baharatların karışımı olarak bilen de var. Köri yaprağından çoğu insanın zaten haberi yok açıkçası. Normal olmaması bu coğrafyada yetişen bir şey değil. Ama böyle bir kavram karmaşası var. Oysa ki aslında bu bir yemek kategorisi benim de bildiğim kadarıyla. Şu anda Aslında bunu da siz açıklasanız çok iyi olur. evet. Ya köri yaprakla ilgili söyleyeceğim. Şu anda Didim'de bir tane köri ağacı var hatta onu söyleyeyim. Bir Hindistanlı arkadaşımız kaç yıl önce getirmiş buraya. Yaklaşık 35 yıl önce getirmiş. Yani Didim'de bunu büyütmeye başarmış en sonunda. Şu anda hala büyük. Yani bizim Hindistanlıların WhatsApp gruplarımız var. Orada paylaşıyor. İsteyen varsa göndereyim diyor. Yani kimse kullanmıyor şeklinde. Ben de tabii yine ki Hindistan'dan getirdiğim bir köri küçük bir fidanı evde büyütüyorum. Yani çünkü onun kokusu başka bir şey. Yani gerçekten yemek yaptıktan sonra bizim mesela yine baharat kullanmak açısından baktığımız zaman taze olarak o dalından koparıp en son yemeğe koyuyoruz ki o kokuyu arttırsın. Benim hiç taze kullanma şansım olmadı. Çok merak ediyorum. Bilseydim bugün getirirdim size. Yani yine bir dahaki sefere getiririm mutlaka. Köri yaprak bu kısaca ama bu baharatçılarda satılan bu köri nedir tam olarak hiçbir zaman öğrenemedim. Bizim garam masalamız var tabii. O garam masala yine içinde 35 tane baharatların girdiği bambaşka bir karışım. O zaman iyice karışık hale geliyor durum. Neden diyecek olursanız Türkiye'de köri diye satılan veya Avrupa'da köri diye satılan ürün zerdeçal ağırlıklı. Yani temelinde zerdeçal var. Onun dışında işte karabiber, kakule, işte zencefil vesaire aslında o da herkesin formülü değişiyor. Başka ürünler de var ama zerdeçal tabanlı. Oysa ki Hindistan'daki orijinal garam masala zerdeçal tabanlı değil bildiğim kadarıyla. Yani köri yaprağı da çünkü şey haline getirmiyoruz. Toz haline getirmiyoruz. Direkt kullanıyoruz yani. Direkt yemeğin içine kullanılıyor. Avrupa'da ya da Türkiye'deki çoğu körinin içerisinde köri yaprağı da yok. Çünkü erişim çok kısıtlı bu Yok, ürüne. aynen. Çok kısıtlı, çok nazlı bir bitkidir kendisi. Hiç her yerde büyümez kendisi. Yani bayağı bir arkadaş denemiş Türkiye'de. Sadece 2 yerde başarmış. Bir benim evde, bir de arkadaşımızın Didim'de. Yani kısaca böyle. Yine teşekkür etmek isterim geldiğiniz için. Ben teşekkür Yani ederim. programımıza katıldığınız için. Yani baharatlarla ilgili kısa ama çok bilgili bir program olduğunu düşünüyorum. Son sözlerinizi almak isterim. Yani hepimiz daha keyifli, daha lezzetli bir hayatı hak ediyoruz diye düşünüyorum. İnsanlar küçük dokunuşlarla hayatlarını daha keyifli hale getirebilirler. Bu ne bileyim yani yağmur yağarken yağmurun sesini dinlemek de bunun bir parçası. Dümdüz bir yemek yerine baharatlı bir yemek yapmak da bunun bir parçası. Dışarıdan yemek söylediğinizde onu geldiği gibi yemek yerine üstüne bir sos ya da bir baharat döküp yemek de bunun bir parçası. Bu bence hayatı güzelleştiren çok basit bir yöntem ve ben kendi mutluluğuma çok faydası olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Ben de beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbette. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.